Animasyon dünyasının en sevilen karakteri kimdense Sid net başı çeker. Bunu görünce gülümsemeyen, kendisine hediye edildiğinde sevmeyecek birisini ben hiç tanımadım. Daha önce çantasını ve direksiyon aksesuarını örmüştük. Şimdi ise küçük boy anahtarlığını hazırladım. Siz de sevdiklerinize bu kadar tatlı bir hediye yapmak istemez misiniz? Üstelik örgü bilmenize hiç gerek yok. Çok sevilen Sid'i herkes rahatlıkla örebilsin diye en temel terimlerden başlayarak adım adım detaylı şekilde anlattım. İki farklı rengini de ördüm. Pembe olanın ipi farklı olduğu için biraz daha küçük ölçüde ortaya çıktı. Bu çok tatlı tarifimiz için hazırsanız gelin yapımına geçelim. Şimdi malzeme listemize geçelim. Böyle iki tane ipimiz var. Aslında her ikisinde sayıları aynı ama ipleri farklı olduğu için böyle boyutları farklı oldu. Her ikisinin de kullandığım marka açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunun bir tık daha kalın. Şu daha ince bir ipti. Şöyle gösterebilirim size. Aralarındaki farkı, hani her ikisi de amigurumi ipi ama kullanış şeyleri farklı. Bakın, bu daha inceydi, daha küçük düştü. Bu da güzel anahtarlık boyutu için. Şu da Sid için gayet bence tatlı oldu. Bunda farklı olarak böyle kirpik kullandım. Böyle aslında bizim için olan kirpiklerden kullandım ve ben bunu ince iğne ile diktim buraya. Onun dışında içine boncuk elyaf kullandım. İpimiz var, boncuk elyafımız var. Vidalı göz kullandım. Kullandığım göz 8 milim. Kullandığım tığ normalde bu tip tığlar için, şeyler için, mesela amigurumiler için 2 ya da 2,5 numara bu tarz bir tığ ile örebilirsiniz. Ben çok, bunlar bana kalın geliyor ve el alışkanlığı, ben tulip tığ seviyorum. Benim kullandığım tığ 6 numara 1,4 milim. Bunun dışında dişleri için ipin katını ayırdım. 2 kattı. Tek katını ayırdım ve dişleri daha ince düşsün diye. Onu biraz daha ince bir tığ ile ördüm. 10 numara böyle bir tığ ile ördüm. Normal tığ ile de örebilirsiniz. Normal iplikle. Malzeme listemiz aslında bu kadar. Boyutu bu küçük olan, şöyle yaparsak küçük olan 10 santim diyebiliriz. Bu bir tık daha aslında normal amigurumi ipleri kadar, standart amigurumi ipleri kadar bunun boyu. Bunun boyu da hemen hemen 12 santim var. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi kolun diğerini yaptım ben. Bacağının bir tanesini yaptım. Böyle altına düz bir şekilde. Diğerini birlikte yapalım. Bacağı için ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Bu ipimizi çekelim. Şöyle ovalleştirelim elimizle. Başladım, sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Şöyle yapalım. Bir tane zincir çekelim. Sonra bir sonrakine batalım. Birinci. Bir tane ördüm. Şimdi bir tane artırma yapalım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapalım. Bir tane zincir çekelim ve geri dönelim. Şimdi ilmeğimizi normalde alırken bu şekilde alıyorduk. Böyle değil. Buradan girip bir sonrakinden çıkıyoruz. Şu şekilde. Bu da altlarındaki bu köşegene etkiyi vermek için. Şuradaki bu düzlüğü yakalamak için. Bunun için tekrar göstereyim. Tersi bana bakıyor. İlmeği batacağım yerden batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Ve normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra çıktığım yerden batıp bir sonrakinden çıkıyorum. 2. İkinci sık iğnemi yaptım. Çıktığım yerden giriyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi yaptım.
5, 6, 7, 8 ve 9. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Şöyle dönüyorum. Artık düz yüzü bana bakıyor ve o köşegen etkiyi bakın yakaladık. Şimdi normal ilmeğimizi öreceğiz. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan şu an biz 1 2 3. sıramızı tamamladık. 4. ve 5. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5. Şunu isterseniz böyle içinden örebilirsiniz. Ben bazen yapıyorum. 6. Şöyle ilmeğimin içine koyuyorum kaybetmek için. 7 8 ve 9. Burada başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra buna değil bir sonrakine batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 sıra boyunca 9 tane olarak ördük. Artık dönerek örüyoruz. Burası takıldı. Ve 5. sırayı tamamladım. 6. sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 6 tane kalacak. 9 taneydi. 3 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 6 tane sık iğne kalıyor. Ve son sırayı 6 tane olarak örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördük, sıra sonuna geldik. İlkini aynı şekilde kopartıp kenara koyun. İkinci ördüğümüzü ise şimdi buradan bacağını birleştireceğiz. Bunun için 3 tane zincir çekelim. Böyleyken 1 2 3 bacağını alıyorum. Herhangi bir yerinden, hiç fark etmez. Batıyorum. Bir sık iğnemizi yapalım. 1 2. Şimdi normal dönerek öreceğiz. 3. Bu ilk yaptığım ilmek bizim sıramızın bittiği yer. Buraya işaretleyicimizi takalım. Şimdi 3 tane ördüm. 4. Bakın burası. Bu sık iğne buraya ait. Bu bununkiydi. Bir sonraki yerimiz şurası. 5. Altıncıyı batarken bir tane zincire, pardon, altıncıyı batıyorum. Sonra bu köşe kısmından bir tane köşedeki kısma batıyorum. Bir tane zincire batıyorum. Zincirin de şöyle düzgün yapalım. Bu taraftaki bir kanadından alıyorum. Çektim. Şunu çıkartayım, daha net görün. Şimdi sıradaki ilmeğimiz burasıydı. Sıradaki ilmeğimize battım. Bu köşe aslında bizim sıradaki bir ilmeğimiz değil. Ben delik olmaması için bir tane buraya batıyorum. Bir tane sıradaki ilmeğimiz aslında zincir. Zincirde 3 tane zincirimiz var. Zincir. Sonra zincire batıyorum. Bu üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bir tane daha zincire batıyorum. 1 ve bir sonrakini yine aynı buradaki yaptığımız gibi bir tane zincire batıyorum. Bir tane bu köşeye. Bu köşe aslında ilmek değil. Bu bunun birleşimi. Ben bu köşedeki, yoksa sıradaki ilmeğimiz aslında şu. Ama ben bu aradaki kısma delik olmaması için buraya da batıyorum. Ve bu üçünü birlikte çekiyoruz.
Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüyorum. 6, zinciri de geçeceğim. 6, sonra zincirin bu defa diğer kanatlarını örüyorum. 1 zincir, 2 ve 3. zinciri ördüm. Aslında burası sıra sonuna geldim şu anda. Şimdi bakın şurası 3. zincirimizdi. Şuradaki bir sonraki ilmek. Oraya da batalım. Ve burası bizim sıramızın bittiği yer. Şimdi etrafının sayısı burada 18 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğne. Sizinki burada 18 değil de 17 tane ise hiç sökmeyin. Bir tane artırma yapın. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane batın. Hiçbir şey olmaz, sökmeyin. Ve burası bizim artık sıramızın bittiği yer. İşaretleyicimi buraya taktım. Şimdi artık bacağı birleştirdiğimizden itibaren sıra sayalım. Burası birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda 2 ör 1 artır yapacağız. Bacağını itibaren buradan sayalım. Tekrar şuradan değil de, çünkü şu ara geçiş zor olabilir saymak. Buradan beri. İkinci sıramızda 2 ör 1 artır yapacağız. Şu anda 18 taneydi. 6 artırma 24 tane olacak. Şimdi hemen yanındakine birinci artırmamızı yapalım. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Ve son 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi şöyle yapalım. Bir kanadını üstten geçirelim. İşaretleyicimi bir sıraya geçtim. Şimdi 3. sıramızda şöyle yapıyoruz. 3 artırma yapacağız. 24 taneydi, 27 tane olacak. Bunun için hemen yanından birinci artırmamızı yapalım. Birinci artırmamı yaptım. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son 3. artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşaretleyicimi bir üst sıraya geçiriyorum. Şimdi 4. sıraya geçtik. Şu an etrafının sayısı 24 tane, 27 tane sık iğne. 24'te 3 artırma yaptık. 27 tane sık iğne. 4. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 27 tane olarak örelim. Sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Aynı şekilde işaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Şimdi
Beşinci sıraya geçiyoruz. Bu sırada 7 ör 1 eksilt yapacağız. 3 eksiltme 27 taneydi. 24 tane sık iğne kalacak. Aynı şekilde gizli eksiltme yapıyorum. Bandan taraflarını aldım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıra sonuna geldim. Bakın artık böyle minik bir göbeğini yapacağız. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Şimdi 6. sıraya geçtik. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 24 taneydi. 6 eksiltme 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Bu arada ne kadar ip farklı. Hani her ikisi de farklı farklı markalar. Bunların hangi olduğunu yazacağım açıklamalar kısmına. Sayıları da aynı. Ama bu bayağı küçük olacak bu arada. Da çantaya bağlamak için çok şeker tatlış bir şey olacak. Ama bu bayağı küçük olacak. Dediğim gibi aynı aslında ölçüleri, sadece bunun ipi kalın olduğu için bunu lanosa ile ördüm, ya da söyleyeyim, bunu lanosa ile ördüm. Bunu ise gazalla ördüm. Gazal daha ince bir ip, lanosa bir tık daha kalın bir ip. Bence şu ideal sanki. Şu biraz daha ince. Ama bu da güzel, daha detay vermek için. İşaretleyicimi şimdi bir üst kısımdan geçiriyorum. Ve 7. sıraya geçiyoruz. Şu an etrafın sayısı 18 tane sık iğne. 7. sırayı da 18 tane olarak örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane örüyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. 8. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 eksiltme yapacağız. 15 tane kalacak. 4 ör 1 eksilt, 4 ör 1 eksilt yapacağız. 18'de 15 olacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 ve 4. Sıra sonuna geldim. Şimdi daha fazla küçülmeden içine elyaf koyalım. Öyle cımbız ya da ince.
15 tane kalıyor. İşaretleyicimi şimdi üst kısma geçirelim. 9. sırayı da 15 tane olarak örelim. Değil mi? 3, 6, 7, 8, 9'a geçiyoruz. Burayı da 15 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ördüğümde sıra sonuna geçiyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma taşıyorum. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. Bu sırada kolları birleştireceğiz. Şöyle katladığımızı şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bebeğimizi katladığımızda kenarındaki 3 ilmekle bebeğimizi birleştireceğiz. Ona göre sayın. Daha doğrusu bu sağlaması. Şimdi ben şuradan sayarak zaten söyleyeceğim ama başlangıç kısmına belki ola ki kaydırdıysak o yüzden en güvenli sağlaması bu. Bebeğimizin kolunu 3 ilmek ile birleştireceğiz. 1, 2, 3 yanı tam yana denk gelecek şekilde. O yüzden ben buradayken bir tane örüyorum. Bebeğimin kolunu alıyorum. Böyle katlayıp bir buradan bir bebeğin diğer katından sonra bir tane de gövdeden batırıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir bebekten bir karşı taraftan kolun bakın. Sonra da gövdeden batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Yine aynı şekilde şöyle batıyorum. Ve 3 hamlede kolumuzu birleştirdik. Şimdi 4 tane örelim. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde 3 hamlede bunu da birleştirelim. Bir, iki, ve 3. Sonra 1, 2, 3, 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Kollarımızı birleştirdik. 11. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 eksilti yapacağız. 12 tane kalacak. Şimdi içine biraz daha elyaf yerleştirelim daha fazla küçülmeden. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna geliyorum. Şimdi 12 tane kaldı. 11. sıranın sonunda şimdi 12. sıraya geçiyoruz. 12. sırada 5 tane eksiltme yapacağız. 7 tane kalacak. Hemen yanından birinci eksiltmemi yapıyorum. Yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Ve beşinci eksiltmemi yaptığımda etrafının sayısı
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalıyor. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi buraya takayım. Arka kısımda dursun. Şimdi boynu yapacağız. Ve 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 7 tane olarak örelim. Şimdi 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 7 tane olarak ördüm. İşaretleyicimi şu an arka tarafın orta kısmındayım. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Şimdi artık kafası için açacağız. Bu sırada 6 tane pardon 5 tane artırma yapacağız. Hemen yanından artırmaları, bu başak gibi olanları benden taraflarını alarak yapacağım. Yani FLO yapacağız. Bunlardan sadece bu sıraya mahsus buradaki dış kanatları, normalde ilmeği alırken böyle alıyorduk. Böyle değil. Sadece bu taraflarını alacağız. Şimdi birinci artırmamı yapıyorum. Bu kafanın daha iyi açılmasını sağlayacak. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanından dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Altıncıda bir tane normal örüyorum. Artırma yapmıyorum. Şu an etrafının sayısı, bakın açıldı çok güzel. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Artık burayı 1 diyelim. Birinci sıramız. Kafayı da tekrardan 1 2 diye sayalım. Bu şu an birinci sıramız. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. İkinci sırada 1 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Hemen yanındakine birinci artırmamızı yapalım. Bir tane örelim. İkinci artırmamızı yapalım. Bir tane örelim. Üçüncü artırmamızı yapalım. Bir tane örelim. Dördüncü artırmamızı yapalım. Bir tane örelim. Beşinci artırmamızı yapalım. Bir tane örelim. Altıncı artırmamızı yapalım. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne, kafa için ikinci sıramızın sonunda. Üçüncü sırada 2 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Hemen birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne, 3. sıranın sonu. 4. ve 5. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 24 tane 2 sıra boyunca örelim. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 6 eksiltme yapacağız. İşaretleyicimi bir üst kısma takıyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Ve 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı bu sıranın sonunda 18 tane sık iğne. 7. sırayı da 18 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. 7. sıramı tamamladım. 8. sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum.
Bir tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum ve 6. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şimdi içine güzelce elyaflarımızı dolduralım. Boynuna isterseniz koyabilirsiniz. Ben buna koymamıştım. Çok az konulabilir. Şimdi hepsinden eksiltme yapacağız. 6 tane eksiltme yapacağım. 1. eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından 2. eksiltmemi yapıyorum. 3.'yü yaptım. 4.'yü yaptım. 5.'yi yaptım. Ve son 6. eksiltmemi yaptım. En son 6. eksiltmemi, pardon, şöyle yaptım. 6. eksiltmeyi birini aldım. İkincisini aldım. Üçüncüsünü. 6. eksiltmeyi üçünü birden aldım. Sonra 2 tane alıyorum. 1, 2. Ve bu kadar. 2 zincir çekelim. Bunu çıkartalım. Bebeğimizi tığımızı şu ortasına batırıp şu ilmeği en ortadan çekiyorum. Sonra bunu buraya şöyle bağlayarak sabitledim. Fazla ipini de yine aynı şekilde içine veriyorum. Şimdi gözlerimizi yapalım. Bunun için öncelikle beyaz ipliğimizi alalım. Sihirli halkamızı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra bu ipliği çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekelim. İkinci sırada 3 tane artırma yapalım. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Hemen birleştirdiğime değil, yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Sonra bir tane tek örüyorum. Sonra ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane tek ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapalım. 2 tane zincir çekelim. Ve zemin hazır. Şimdi tekrardan pembeyi alalım. Burada yılı gözümüzü takalım. Bunu aslında bir küçük de olabilir mi diye düşünüyorum. Ama sanki büyük göz daha güzel. Şunu takacağım. Bu 8 milim. Şu tığımı biraz geçeyim. Genişlesin orta kısmı. Örgünün düz yüzü bana bakıyor. Bize bakan taraf örgümüzün düz yüzü örerken diğer taraf hep ters yüzüdür. Böyleyken kapağını da takalım. Şimdi burası hazır. Zeminimizi alalım. Sihirli halkamızı yapıyorum. İçine 9 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ve 9. Daha sonra ipliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İkinci sırada hepsini artırma yapmayalım. Hiçbirinden artırma yapmayalım. 9 tane olarak örelim. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece sık iğneleri gelen yerlere sık iğne yapacağız. 3, yani sıra değişmeyecek sayısı yine 9 tane olacak. 4, 5, 6, 7, 8, ben mi saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu anda fazla saydım. Şununla 5 sayacağım. Bu çünkü yukarı çıktım zincir yeriyle. Tamam. Yandaki zincire batıp iplik kaydırma yapıyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Şimdi örgümüzün her ikisinde zaten sayısı aynı. Şöyle ters yüzeyleri birbirine gelecek şekilde. Buradan şimdi her ikisinin de bendeki düz yüzü bana bakıyor, ters yüzü karşı tarafa. Buna da aynı şekilde düz yüzü karşı tarafa bakıyor. Bu şekilde bir araya getiriyoruz. Sonra bu başak gibi görünenlerin bendeki taraflarından bundan alıyorum. Diğer tarafta da bunun dış tarafı. Şöyle bunu aldım. Bakın tek kanadını aldım. Bunu da diğer tarafından aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Sık iğne yaptım. Buradan aldım. Karşı tarafta yine bu başak gibi görünenin bu tarafını alıyorum. Yani bir fellow bir BLO deniyordu sanırım. Bir buradan bir de karşı taraftan alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 tane örelim. Üçüncü de artırma yapalım. Aynı deliği tekrar yapalım. 2. Sonra bir sonrakine geçelim. Bir buradan, bir karşı taraftan. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan alıyorum. 2 ve diğerinde yine artırma yapalım. Bir buradan, bir karşı taraftan alırken aynı deliği 2 tane yapacağım. 1 ve 2. Şu bütün fazla iplerin her şeyini içine koyalım. Şimdi yine 2 tane ördüm. Bir sonrakinden bir artırma yapalım. Bir tane ördüğümde sonuna geliyorum. Yani toplam 3 tane artırma yaptık. Daha doğrusu 3 tane aynı deliğe battık. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve 2 zincir çekelim. Örgümüz böyle gözükürken şurayı elimizde düzeltelim. Şöyle gözüksün. 2 tane zincir çekelim ve kopartalım. Diğer gözünü de yapalım. Şimdi burnunu yapalım. Bunun için şöyle sihirli halka, içine 6 tane sık iğne, 1 2 3 4 5, hatta 5 tane sık iğne yapalım, bence 6 çok. 5 tane sık iğne yapalım. Yandaki sık iğneye batırıp iplik kaydırma yapıyorum. Şimdi 2 tane artırma yapalım bu sırada. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir bakayım. Şöyle minik bir burun istiyorum. Ya da bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamızı yapalım. 8 tane oluyor. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir. Azıcık uzun çektim. Yani 3 artırma yaptık. 5'ti. 8 tane oldu. Şimdi bunların hepsini dikelim. Önce gözlerini dikelim.
düğüm içinden geçirelim. Şöyle tam yanına, biraz daha üste doğru. Ne kadar debelendim. Bir tane buradan. Böyleyken bir de arkasına dönelim. Bir de arka taraftan da dikelim. Şu fazla ipliklerin hepsini içine verelim. Şimdi burada bir tane düğüm atalım buraya. Asla düğüm atmadan geçmeyin. Gevşer bir şey olur o yüzden. Ve buradan da karşı tarafa geçelim. Şimdi bu tarafa da güzel bir şekilde dikelim. Bir tanesini diktim, diğerini de dikelim. Şimdi burnunu dikelim. Burnunu şöyle düşünün. Buradayken alt taraf sivri, şöyle, üst tarafta düz. Bir üçgen gibi olacak. Bu form biraz dikişle vereceğiz. Alt taraf sivri, üst tarafta düz olacak. Şimdi şu kısmı alttan veriyorum. Ve buradan karşı tarafa çıkıyorum. Burada üst tarafını düz olarak dikelim. Şu ipin içine vereceğim. Ve bakın üstten diktim, alttan tutturdum. Şimdi şu kenarlarını şöyle, çok da yapamayabiliriz belki ama şöyle şu şekilde dikelim. Şimdi kenarlarını dolanıyorum. Ha, çok güzel oldu. Bakın bunu da güzel diktim. Bazen çünkü hep şey olamıyor.
Bunu buradan düğüm yapalım. Fazla ipini içine verelim. Şimdi ağzını yapalım. Bir de kuyruğunu yapacağız. Öncesinde kuyruğunu yapalım aslında. O hazır dursun. Sonra hepsini dikeriz. Kuyruğu için bakın böyle bir sidin kuyruğu var. Bunun için sihirli halka, içine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3. Sonra çekelim. Ve bayağı sivri başlasın istiyorum. Başladığım sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. Şöyle birinci artırmamı yapıyorum. Daha doğrusu hepsinden de bir tane artırma yapalım. Bir artırma yapalım. Diğer iki tanesini düz örelim. 1, 2. Şöyle. Her sırada bir tane artırma yaparak böyle sivri bir kuyruk yapalım. Üçüncü sırada da bir tane artırma yapalım. 1, 2, 3, 4. Bakayım. Şu an 1, 2, 3. sıradayım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Şimdi bir sonraki sırayı 5 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra sonuna isterseniz işaretleyici takabilirsiniz. Bence gerek yok. Zaten küçücük bir şey. Hani böyle bir form vereceğiz oraya. 5. sırayı 4. sırayı yaptık. 5. sırada bir tane artırma yapalım. Bir tane artırma yaptım. Kalan 5 tane örelim. 2, 3, 4, 5 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Böyle minik bir kuyruk olsun istiyorum. Bir sonraki sırayı da artırma eksiltme yapmadan örelim. 6 tane olarak. Ve yeterli diye düşünüyorum. Bakın böyle çok güzel bir kuyruğumuz oldu. Öyle. Şimdi bu minik kuyruğu buraya dikelim. Yandaki sık iğneye batıyoruz. İplik kaydırma yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bir tık uzun kesiyoruz dikmek için. Sonra onu çıkartalım. Daha sonra bunu buraya dikelim.
Öyle kuyruğumuzu dikiyoruz. Çok tatlı oldu. Şimdi buraya bir tane düğüm atalım. Bu kadar kötü bir düğüm atmayın tabii siz. Ya minnoş musun sen? Şimdi önce dişlerini yapalım. Dişleri için ilmek oluşturuyorum. Bu benim normal kullandığım amigurumi ipi. Katına ayırdım. 3 katlı tek katıyla örüyorum. İnce bir ip olmasını istiyorum dişi için. 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımı doluyorum. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye ikili trabzan yapacağım. Yani böyle ikisini bir çektim. 2 tane zincir çekelim. Yandaki zincire batıp ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire geçip yine ikili trabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. Yandaki zincire batıp geçiriyorum ve çıkartalım. Bunu şimdi dişine dikeceğiz. Öncesinde ağzını belirleyelim. Bunun ağzını siyah iplikle yapmıştım. Bunu kırmızı iplikle yapmak istiyorum. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Herhangi bir yerine batıyoruz, hiç önemli değil. Bu kısımda ağzının şuradaki bitiş yeri, böyle değil tabii ki. Bir tanesini uzun bırakalım. Şuradan herhangi bir yerden batıyorum. Böyle ağzını istediğim açıyı yaptıktan sonra başladığım yere geçiyorum. Sonra bunları birbirine bağlayalım. Sonra ince iğnemizi alalım. Daha sonra dişini buraya dikelim. Şu dişin arasından ben şöyle bir tane de geçiyorum aslında. Şuradaki o diastemayı vermek için, dişlerin arasındaki ayrıklığı vermek için. Şu sonra ağzı da dişin üzerine getireceğim. Şöyle. Şuradan küçük dikişlerle kırmızıyı da tutturuyorum.
dişin üzerinden ve şu artık arkasından yeterli diye düşünüyorum. Ve şöyle bir tane daha tutturalım. Arka tarafından şöyle düğümümüzü bağlayalım. Şimdi son olarak kepik takalım. Buna öyle bir şey yapmamıştım. Şu an bu aslında hazırdı. Şimdi buna kepikle takmak istiyorum. Benim şöyle kirpiklerim var. Bunu buraya ince iplikle dikeceğim. Onun bir de paralel olanını alalım. Bunu dikmek için şöyle çok en ince ipliklerden alıyorum. Bu mısır iplerinden. Ve buradan çıktım. Bakın şu düğümü içine verdim. Şöyle kirpiklerin arasından böyle gayet tatlı oldu.
fazla ipin içine verdim. Şimdi diğer kirpiğini de dikelim. Bunlara biraz daha detay eklemek isterseniz, böyle tırnaklar yapmak isterseniz bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için yine katına ayırdığım ipi alıyorum. Şöyle yana doğru yapalım. Sidin zaten ayakları öyle. İlmeğimi batırdım. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığım doluyorum. Batıp ikisini bir, ikisini bir. Tekrar tığımı doluyorum. Tekrar batıp ikisini bir, ikisini bir. Yine bir, iki zincir çekelim. Batalım. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki yere geçiyorum. Yine 2 trabzan. 1, 2 trabzan, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Siniriniz bozuldu biliyorum. Benim de bozuldu. 2 trabzan, 1, aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip yandakine batıp bu şekilde böyle minik tırnakçıklar da kenarlarına ekleyebilirsiniz. Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım çok sevdiğiniz, böyle bol satışlar elde edebileceğiniz bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Sonu Dünyası. Beni oradan takip edip bana ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizin bana gönderdiklerinizin arasından seçiyorum bir sonraki tarifimizi. Benim için bir şey yapmak isterseniz güzel dualarınızı alırım.
güzel dileklerinizi alırım. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.